Merhaba arkadaşlar, Aydu Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, sürekli yapmak isteyeceğiniz bir tarif hazırladım. Sizler de bu tarifi mutlaka deneyin. Sevdiklerinize gönül rahatlığıyla ikram edin. Benim bugünkü tarifim beşamel soslu, ıspanaklı tavuk sarması. Eğer bu tarifi daha önce denemediyseniz mutlaka deneyin derim. Buyurun bu güzel tarifin yapımına geçelim. İlk olarak ıspanağı kavuralım. Ispanakları önceden yıkayıp doğrayalım. Büyükçe bir tavayı ocağın üzerine alıp içerisine büyük boy bir adet soğanı yemeklik doğrayalım. Soğanı doğradıktan sonra üzerine yeteri kadar zeytinyağı ilave edelim. Soğanlar yumuşayana kadar kavuralım. Ben bu yemeği 600 gram ıspanaktan hazırladım ama bize gerekli olan sadece 300 gram ıspanak arkadaşlar. Yani bu yemek için 300 gram ıspanak yeterli. Yumuşayan soğanların üzerine ıspanakların suyunu sıkıp ilave edelim. Ispanakları ilave ettikten sonra şöyle bir karıştıralım. Ispanaklar yumuşayana kadar pişirelim. Ispanaklar yumuşamaya başlayınca üzerine yeteri kadar tuzunu ilave edelim. Karıştıralım. Ispanaklar yumuşadıktan sonra üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı krema ilave edelim. Karıştıralım. Ispanağın kokusunu alması için arkadaşlar kremayı ilave ediyoruz. Kremayı ıspanağa yedirdikten sonra ocağın üzerinden kenara alalım. ...600 gram tavuk göğsünü alıp... ...böyle uzunlamasına dilimleyelim. Çok fazla incelmeden. Sonra böyle dövgeçle tavukları inceltelim, dövelim. Ve her tavuk göğsünün üzerine... ...birer yemek kaşığı olacak şekilde ıspanak ilave edelim. Ve ıspanakları ilave ettikten sonra tavukları böyle gördüğünüz şekilde saralım. Sonra bu sarmış olduğumuz tavukları böyle yuvarlak borcamın varsa elinizde yuvarlak borcamın içerisine yağlayıp tepsinin üzerine alalım. Her tavuk göğsünün üzerine böyle tuzlayalım. Sonra birer yemek kaşığı olacak şekilde yine üzerlerine kavurmuş olduğumuz kremalı ıspanaktan alalım. Ve tavuk göğüslerimizi saralım. Ve sarmış olduğumuz tavuk göğüslerini tepsinin üzerine alalım. Bu şekilde bitene kadar devam edelim.
Tavukları sarma işlemi bittikten sonra sosunu hazırlayalım. Küçük bir kasenin içerisine 1 yemek kaşığı salçayı alalım. Domates salçası. Üzerine yarım çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı karabiber ilave edelim. Biraz üzerine tuz ilave edelim. Karıştıralım. Sonra üzerine yarım su bardağı su ilave edelim. Ben ılık su kullandım. Yarım su bardağı ilave etmeniz yeterli arkadaşlar. Karıştıralım. Ve hazırlamış olduğumuz bu sosu yemeğimizin üzerine dökelim. Ve yemeği önceden ısıtılmış 250 derece alt üst ayarda pişirelim. Bir 15 dakika pişirmemiz yeterli arkadaşlar. Yemek fırında pişerken biz de beşamel sosunu hazırlayalım. Küçük bir tencerenin içerisine 1 yemek kaşığı tereyağını alalım ve tereyağını eritelim. Tereyağının üzerine tepeleme 1 yemek kaşığı un ilave edelim. Unu güzel kokusu çıkana kadar kavuralım. Sonra bu karışımın üzerine 1,5 su bardağı 250 milimlik bardakla süt ilave edelim. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştıralım. Kaynayıp koyu bir kıvam alana kadar sürekli karıştıralım. Kaynayıp kıvam almaya başlayınca üzerine tuz ve karabiber ilave edelim. Çırpalım. Koyu bir kıvam aldıktan sonra ocağın üzerinden alalım. ...15 dakika pişirmiş olduğumuz yemeği fırından çıkartalım ve tavukların üzerine hazırlamış olduğumuz beşamel sosunu dökelim. Sosun tamamını dökelim arkadaşlar. Sonra biraz kaşar peynirini rendeleyip tavukların üzerine kaşar peyniri de ilave edelim. Elinizde yoksa kullanmayabilirsiniz. Tekrar fırına gönderip peynir eriyip üzeri kızarana kadar fırında tutalım. Güzel tekrar pişirelim. Fırından çıkan yemeğimizi sıcak olacak şekilde hemen servis edelim. Bakın size servis aşamasında göstereyim. İçerisinin güzelliğini de göstereyim. Çok lezzetli bir tarif arkadaşlar. Sizler de hiç tereddüt etmeden bu tarifi deneyin. Bu güzel tarifi kaçırmayın derim. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı, abone olup destek olmayı unutmayın. Eğer abone olup bildirimde açarsanız bu güzel paylaşımlarımdan anında haberdar olursunuz. Bu güzel tarifle alakalı bana istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Hepinize tek tek dönüş yapacağım arkadaşlar. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.